Sivil kayıba neden olmuşsuz normalde insan haklarına aykırı bir durum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde bunlar var. Sivil kayıpları düşünme gibi bir derdi de yok. Tekzip mekanizmasının iyi işletilmediği, aceleyle bir iş yapıldığı, sonunda da çok büyük bir fiyasko. Fiyasko kelimesini kullanıyoruz aslında, çok büyük bir acı yaşatıldığı insanlara görülüyor. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK yöneticisine yönelik, ismini söylemeyeceğim olayın, bir SİHA saldırısı gerçekleştiriyor. Neticede bu mühimmat. Patlamıyor mühimmat ama adamın üstüne düştüğü için adam beli kırılarak ölüyor. Rus ordusunda, Rus istihbaratında ya da Rus diplomasisinde işte önemli pozisyonda olan insanlara gelin bize bilgi verin, hizmet edin, karşılığında koruma sağlayalım, işte belki maddi destek sağlayalım, casusluk yapın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif. Hocam geçtiğimiz günlerde ajanslara, medya kuruluşlarına yansıyan bir haber vardı. El-Kaide lideri sanılarak öldürülen, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen isim Çoban çıktı. Sivil yani. Sivil çıktı. Bu oldukça iddialı bir başlık ve büyük bir hataya tekabül ediyor benim zihnimde. Evet, zaten çok büyük bir hata. Sizden bir detayları dinlemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri bu iddiayı ya da bu hatayı nasıl gerçekleştirdi? Hepsini dinleyelim. Ya şimdi bu nedir? Eksik istihbarat. Yani önemli bir şey değil mi hocam? Tabii çok büyük hata ya. Sivil insanların ölmesine neden oluyorsun. Yani koordinatlarını DAEŞ'in yöneticisi, üst düzey yöneticisi olduğunu düşündükleri insan sivil çıkıyor. Demek ki siz istihbaratınızı teyit tekzip etmemişsiniz anlamına gelir bu. Teyit tekzip etmeden de operasyonel bir faaliyeti icra etmişsiniz. Sonucunda da sivil kayıba neden olmuşsunuz. Normalde çok insan haklarına aykırı bir durum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde bunlar var. Böyle bir sivil kayıpları düşünme gibi bir derdi de yok. Bu o kadar çok oldu ki daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin drone, SİHA saldırılarında sivillerin öldürmesi, özellikle Afganistan'da yüzlerce sivil insanı öldürdüler. El-Kaide militanı diye. Yani çocuklar, aileler. En son Afganistan'dan çekilirken de mesela buna benzer bir olay. Bir aileyi komple öldürdüler. Yani sonra da işte tazmin ederiz, özür dileriz falan filan böyle. Hata kelimesi açıklanamayacak kadar büyük bir skandal. Yani bu mesela istihbarattaki en önemli uyulması gereken prensiplerden bir tanesi teyit tekzip. Aldığınız haberi yani istihbaratı teyit ve tekzip etmeniz lazım. Hangi yöntemler teyit tekzip yapılıyor? Şimdi nereden aldınız? Mesela bunu sinyalden aldınız. Muhtemelen sinyal istihbaratıdır bu. O teknolojiler yüksek olduğu için. Haber elemanından da teyit etmeniz lazım. Yani bir telefon görüşmesinde şurada şu saatte olacağım der adam ama orada olmaz. Ondan sonra o çoban orada bir tesadüfen orada ya da sivil bir başka bir araç orada vesaire. Yani tekzip mekanizmasının iyi işletilmediği, aceleyle bir iş yapıldığı, sonunda da çok büyük bir fiyasko. Fiyasko kelimesini kullanıyoruz aslında, çok büyük bir acı yaşatıldığı insanlara görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri sivil kayıplara, özellikle Afganistan'da SİHA saldırılarıyla o kadar çok neden oldu ki bu konuda senato raporları vesaire yayınlandı. Neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de o kadar duyarsız insanlar yok. Bunu gündeme getiren ve eleştiren hem gazeteciler hem bazı siyasetçiler oldu. Ve hatta o kadar çok bu iddialar gündeme geldi ki Amerika Birleşik Devletleri, bak ne kadar tuhaf bir şey. 2016'dan sonra her sene ne kadar sivil kayıba, SİHA saldırıları sonucunda ne kadar sivil kayba neden olduğunu açıklayacağını ilan etti. Yani düşün, bunun peşiyle kabul ediyorsun. Yani ben diyorsun SİHA saldırılarımı yapacağım ama sivil kayıpları ben onu zaten yapabilirim diyor. Bunu normal bir şeymiş gibi gösteriyor. Normal bir şeymiş gibi. Sonra tazmin ederiz vesaire deniyor da yani neticede bir insanı öldürüyorsunuz, bir aileyi yok ediyorsunuz. Ya bunlar işte tazmin edilecek şeyler mi? Bir de o yani kurban tarafından bakın olaya. Kurban ve yakın çevresi açısından bakın. Yani bu SİHA saldırıları meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten tartışılan bir şey ve sorunlu bir şey. Şimdi Türk SİHA'ları ile ilgili de özellikle PKK çevrelerinde, PKK terör örgütü çevrelerinde sivil kayıplara neden olduğuna dair sürekli spekülatif haberler çıkmakta. Ama ben bu spekülatif haberlerin teyit ve tekzip edildiğini pek görmedim. Şu kadar işte Türkiye'nin mesela durmadan PKK'nın orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik çok cerrahi SİHA faaliyetleri icra ediliyor. Ama mesela hani Allah korusun neticede insanın olduğu yerde hata olabilir ama bu mesela Türk istihbarat sisteminin, istihbarat teşkilatının sivil kayıplara ne kadar büyük hassasiyet gösterdiğinin ya da en ufak bir risk söz konusu olduğu zaman bundan vazgeçtiğinin, elde edilecek hasıla ne olursa olsun bundan vazgeçtiğini ve faaliyeti ertelediğini veya zamana bıraktığını biz görüyoruz. Burası çok önemli. Bir de yani Türk SİHA'ların imkan ve kabiliyeti. Bakın arkadaşlar, bu gerçeklik gerçekten etkili platformlar.
Bak örnek vererek anlatayım. Mesela Suriye'nin kuzeyinde bir PKK yöneticisine yönelik, ismini söylemeyeceğim olayın, bir SİHA saldırısı gerçekleştiriyor. Neticede bu mühimmat. Patlamıyor mühimmat ama adamın üstüne düştüğü için, adam beli kırılarak ölüyor. Yani fotoğrafını gördüm ben ya. Yani üstüne düşmüş. Araba yani bir şey üstü değilmiş. Tavan üstüne düşmüş. Adam ölmüş. Gene ölmüş. Ha, bu kadar nokta yani. Gerçekten ya gördüm yani. Ya bu çok büyük olay. Yani çok büyük profesyonel bir iş yani. Tamam. Çok profesyonel bir iş. Neticede mühimmat patlamayabilir. Hani silah tutukluk yapabilir. Neticede bunlar makina. Tamam. Hani ne kadar şey yapsanız da böyle durumla karşılaşırsınız. Bu işte gelinen kapasiteyi göstermesi açısından büyük önem arz eder. Tabii bu sivil kayıplara bizim büyük bir devletin neden olmaması lazım. Biz bu konuda hassasiyete devam etmemiz gerekiyor. Yani sivil kayıplara çok dikkat etmemiz lazım. Zaten Allah korusun böyle bir şey yaşansa Türkiye'yi Batı medyasında düşünemiyorum yani. Gerçekten böyle bir şey yaşansa. Yani manşet üstüne manşet. O olay ne kadar büyütülür. Ama Amerikalılar böyle küçük bir haberle normal bir şey falan gibi geçiyor gidiyor işte. Olan kurbanları oluyor. Hocam bir de El-Kaide ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içerisinde söylüyorum mücadelesi meselesini konuşalım. El-Kaide şu an dünya üzerinde güçlü ve etkin bir terör örgütü mü? Şimdi El-Kaide ve türevi örgütler şeklinde tarif edersek tekfiri yapılar, El-Kaide Afganistan'da lider kadrosunun öldürülmesiyle ciddi derecede akamete uğratıldı ama DAEŞ, Horasan DAEŞ'i olarak ya da Afganistan DAEŞ'i olarak o bölgede etkinliği var. Bir de Taliban Afganistan'ı kontrol etti. El-Kaide biraz geriledi. Ama DAEŞ güçlü Afganistan'da. Aynı ideoloji, aynı yapı. Suriye ve Irak'ta geriletildi. PKK-PYD'nin, YPG'nin işbirliğiyle 400-500 civarında militanın olduğu ve çölde vesairede kaldığı söyleniyor. İdlib'de de tekfiri yapılar var. HTŞ dediğimiz. Onlar da bu aynı ideolojiye sahip. Orada da bir kümelenme var. Ama PKK-PYD'nin desteğiyle Suriye ve Irak'ta geriletilen, 2018'den sonra özellikle geriletilen, bu bir gerçek, güç olarak geriletilen, içinde Musul'u ele geçirmiş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dünyaya ben her zaman söylüyorum, dünyaya metastas yaptı. İdeolojik olarak Avrupa'da yalnız kurtlarla, Afganistan El-Kaide'siyle, Filipinler'de, Boko Haram Nijerya'da, Sahra altında, özellikle Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Sahra altında çok ciddi bir DAEŞ yapılanması var. Güçlenen bir ivmesi var. Ve ben söylüyorum, birinci çıkış belki El-Kaide desek, sonra DAEŞ desek, yani bu tekfiri terörün 3. çıkışını da Afrika kaynaklı yapacak. Yani çok ciddi bir toparlanma süreci var. Orada bir militan yapısında çok da radikalleşme var ve oradaki militan yapısı daha da tehlikeli. Afrika tercihinin sebebi ne hocam? Çünkü işte yani failed state'ler, yani başarısız devletler, yani o kamu otoritesinin olmadığı bölgeler, daha kullanışlı alanlar, yani kontrol edilmesi de, yani kontrolsüz alanlarda, oralarda besleniyor örgüt. Oralardan yapı buluyor ve buradan Kuzey Afrika'dan, Fransa üzerinden, özellikle İspanya üzerinden, çünkü Fransa'da Kuzey Afrika kökenli çok fazla var malum insan, Avrupa'ya bir giriş olabilir. Bir başka giriş alanı da Orta Asya bölgesine, Çin'e olabilir. Yani gelecekte beklenebilen. Yalnız kurtlara gelirsek, yalnız kurtlar bu Batı literatüründe kavramsallaştırılmış bir şey. Yani herhangi bir örgütsel dinamizme, örgütsel hiyerarşiye tabi olmadan kendi kendine tekfiri düşüncelere, radikal bu El-Kaide ve türevi örgütlerin düşüncelerine benimsemiş, kendi kendine inisiyatif kullanarak eylem planlayan, kendi başına harekete geçen, aniden harekete geçen, hiçbir yani ideolojik olarak DAEŞ'e, El-Kaide ideolojisine bağlı ama kendi başına inisiyatif kullanıp eylem gerçekleştirilen, özellikle Batı'daki, Avrupa'daki ve Amerika'daki bu düşünce yapısındaki insanlara deniyoruz. Örneğin nasıl oluyor? Silah ve mühimmat bulamıyor örgütsel yapıdan. Bir kamyon kiralıyor, Noel pazarına eziyor insanları. Bak bu da bir terör eylemi. Eline bir pala alıyor, Londra'da insanlara caddede saldırıyor. Terör aynı. Bunlar yalnız kurt eylemleri. Yalnız kurt eylemleri. Yani bunu her yerde yapabiliyor. Ya da Viyana'da şehri 3 gün boyunca terörize edebiliyor. 3 saatler boyunca. Yani bunlar kendi ondan silah temin ediyor. Yani ona mesela Afganistan'dan şunu yap ya da Irak'tan bunu eylemi şu şekilde yap talimatı gelmiyor. Kendi kendine eylem yapmaya karar veriyor. Sürecin de bir bağlantısı yani yok. Yalnız kurt dediğimiz kendi kendine, özellikle bu YouTube videolarından, Dark Web, Deep Web'deki DAEŞ propaganda videolarından, yasaklı sitelerden, Telegram gruplarındaki propaganda sitelerinden etkilenip tesir altına girip bu tür eylemler gerçekleştiren insanlar. Teröristler.
Hocam bir de Amerika Birleşik Devletleri demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir garip olay yaşadı dünya. CIA YouTube üzerinden, dünyanın en büyük video platformlarından biri üzerinden Ruslara Rusça bir video yayınlayarak çağrıda bulundu. Casusluk çağrısı. Nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Tabii biraz propaganda boyutu var. Tabii. Ama olmayacak bir şey değil. Olmayacak bir şey değil. Yani Rus ordusunda, Rus istihbaratında ya da Rus diplomasisinde işte önemli pozisyonda olan insanlara gelin bize bilgi verin, hizmet edin, karşılığında koruma sağlayalım, işte belki maddi destek sağlayalım, casusluk yapın. Tamam. Bu biraz propaganda boyutu var. Bu yani birazcık hani şu anda Ukrayna-Rusya savaşında sıkışan Rusya'da tırnak içerisinde ABD'ye göre haksız savaşa taraf olmayın. Ben şunu kabul ediyorum. Bu savaş uluslararası hukuka göre Rusya saldırgan taraf. Bir şey demiyorum. O ayrı. Ama Türkiye'nin buradaki pozisyonunu her zaman söylüyorum. Destekliyorum. Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'nin aktif tarafsızlık politikası isabetli bir politikadır. Böyle devam etmesinde fayda vardır. Propaganda boyutu olan ama işe yaramayacak bir şey de değildir. Tarihteki büyük casusluk vakaları kendi kendine gelip buna Volkin denir istihbarat tekniğinde bir otelcilik tabiri Volkin. Hani rezervasyonsuz müşteriye denir ya. Evet. Bu istihbarat tekniğinde de kendi gelene, Türkçe'de kendi gelen şeklinde tercüme edilmiş. Kendi gelenler çok büyük taraf değiştirme operasyonları yani casusluk faaliyetleri yaparlar. Tolkaçev meselesi var, Palyakov meselesi var. Bunlar CIA'ye çalışanlar. Robert Hansen meselesi var. Aldrich Ames meselesi var. Omes meselesi var. Orada mesela KGB'ye çalışıyor. Yani buna kendi kendine gidip ben size bilgi vereceğim diyor. Farklı motivasyonlar, tamam, farklı gerekçeler. Çok güzel. Ama istihbarat tekniğinde bir başka kural daha vardır. Volkinlere asla güvenilmez. Size bir tuzak kurulu olabilir. Tamam? Neden sana bilgi versin? Doğru mu? Manipülatif mi yaklaşıyor? Sana vereceği bilgi ne kadar doğru? Dublaj mı yapıyor? Seni tuzağa mı düşürecek? Seni X bir yere çekip seni kaçırmaya mı çalışacak? Bir sürü arkasından size tuzak kurulabilir. Yani Volkinlere güvenilmesi için çok ciddi derecede teyit tekzip mekanizmalarının işletilmesi lazım. Ruslar da bu konuyu çok iyi bilir. Amerikalılar bu çağrıyı yaptı. Tuzağa da düşmesinler. Düşebilirler değil mi? Rus istihbaratı yapar böyle şeyler. Hocam, yani ben Amerikalılara çalışıyorum diye biri gelip o da istihbarat tekniklerini biliyor. Bir Volkin'in nasıl teyit tekzip edileceğini bildiği için gelen de kendini o sevk ve idare sırasında şey yapabilir. Deşifre olmadan Amerikalıları çok uzun süre manipüle edebilir. Çok riskli bir şey. Evet. Volkinlere güvenilmez. Tekrar söylüyorum. Çok uzun teyit tekzip mekanizması gerekir. Normal vatandaşlar yani zaten anlarsınız bir insanın profesyonel bir istihbarat background'u var mı, eğitim var mı anlarsınız. Yani bu Volkinler çok önemli bir konudur ve genelde büyük casusluk faaliyetleri bu Volkinler kendi gelenler tarafından başlatılmıştır. Hocam teşekkür ederim. Rica Yıllardır ederiz. konuşuyoruz sizinle artık bu istihbarat meselesinde. Tamam. Yılları geldik. Çok zor işler. Bunu söyleyip bitirelim istiyorum. Zor işler ama bir devleti idare etmeniz ayakta için istihbarata ihtiyacınız var. Yoksa olası risk ve tehditleri bertaraf edemezsiniz, öngöremezsiniz, analiz edemezsiniz. İstihbarat olmadan devlet yönetilmez. Dünyanın en demokratik ülkelerinde bile istihbarat servisleri hem görünür değildir ama çok önemli işlevi vardır. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun Nasif. Siz de sağ olun. Aldığınız haberi yani istihbaratı teyit ve tekzip etmeniz lazım. Hangi yöntemler teyit tekzip yapıyor? Şimdi nereden aldınız? Mesela bunu sinyalden aldım. Muhtemelen sinyal istihbaratıdır bu. O teknolojiler yüksek olduğu için. Haber elemanından da teyit etmeniz lazım.